Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerini imha etmek istiyor. Bu tip J-36 6. nesil uçakların arka kanatları olmadığı için, kuyruk kanatları olmadığı için ikisi de bir takım hava harekatlarını icra ederken karşı karşıya kalırlarsa ne olacak? İşte orada kaçabilecek olan uçak sanki J-36 gibi duruyor. Karşıdaki müttefiklerin sayısı neredeyse 8-9 iken İngiltere'ye de katarsak burada sadece Çin var. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Fırat Çelik, askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamız ile beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Çin'in gizli tuttuğu 6. nesil savaş uçağı J-36'yı konuşuyoruz hocam. Çin bu savaş uçağını üretiyor. Neden üretiyor? Hangi silahlar var? Amerika'nın 6. nesil savaş uçağına göre kıyaslarsak bizi nasıl bir tablo bekliyor? Hepsini tek tek sizlerle değerlendireceğiz. Öncelikle programa başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. GZT ailesi olarak 3 milyon aboneye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerden ricamız, eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmamız. Gazete kanalımız çok önemli. Yeni bilgiler, taze bilgiler, çok teknik bilgiler, en doğru bilgiler. Abone olmayı unutmayınız efendim. Çok teşekkürler hocam. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. J-36'da hocam kuyruksuz bir tasarım görüyoruz. Neden kuyruğu yok bu uçağın? Şimdi 6. nesil uçak demek aslında hibrit uçak tipi demektir. Yani hem pilotaj yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz hem pilotsuz kullanabilirsiniz. Yani 6. nesil uçakta insanlı ve insansız konfigürasyonlarda olacak gibi gözüküyor. Şimdi bu sahneye Çin'in yapmış olduğu Chengdu firmasının ortaya koyduğu bir J-36 var. Dolayısıyla mesela bu Chengdu, yazalım şuraya. Chengdu J-36 6. nesil uçak. Şimdi baktığımız zaman şurada bu bir aslında önemli özelliklerinden bir tanesi stealth özelliği, yani süper görünmezlik ve gerçekten görünmez hayalet uçak şeklinde tanımlamak doğru. Yani J-36'ya bakınca 0,01 metrekareden daha düşük. Dolayısıyla çok küçük, minimize edilmiş bir hava aracından bahsediyoruz. İkincisi, burada hava sürtünmesini çok düşük seviyeye indirdiği için yüksek derecede hız ve menzil kazanmış durumda. Onun için burada hava sürtünmesinden kaynaklı bir menzil avantajı var. Artı hız avantajı var. Diğer taraftan bakınca bu bir delta kanat artı elmas kanat diye söylenen bir uçak tipi. Yani gövdede montajı yapılmış ve incelerek, uç şeklinde sivrilerek kanatlara sağa doğru kayan bir sistem. Elmas kanat diyelim biz buna. Elmas kanat. Ama en önemlisi sizin ifade buyurduğunuz niçin kanat, ark kanatları yok değil mi? Yani burada normal koşullarla şöyle biraz karikatürize edersek eğer şöyle bir kontrol kanat olması lazım. Şöyle de bir yan kanatların olması gerekiyor. Hatta bazı uçaklarda kanart dediğimiz ilave ön kısımda bir takım kanatçıklar olabiliyor. Mesela Eurofighter'lar biliyorsunuz o şekilde. Şimdi bunların hiçbiri yok. Bu da yok. Kanatlar da yok. Arka kanatlar, yan kanatlar da yok. Dolayısıyla bu bir, dikkat ederseniz üçgen tipi uçak haline gelmiş durumda. Şimdi arka kanat ve kuyruk diyelim, kuyruk kanatları ve yan kanatları çok önemli bir radara kesit aktarıyor. Dolayısıyla mesela F-35 diyelim. F-35 uçarken önden görünmezliği 0,00 bazen 1 metrekare iken yandan görünürlüğü 0,1 metrekare olabilir gelişmiş radarlarda. Ya da arkadan görünürlük aynı şekilde çok yüksektir. Yanlardan çok yüksektir ama bu tip J-36 6. nesil uçakların arka kanatları olmadığı için, kuyruk kanatları olmadığı için görünürlükleri çok düşük seviyesine, radar kesit izi çok önemli bir düşme sağlıyor. Tabii bunun avantajı olduğu gibi görünürlük açısından bazı uçuş dezavantajları da var. Özellikle şu burun kısmının, hatta şuradan söyleyelim. Burun kısmının aşağı hareketi ve yukarı hareketi yaparken normalde kanatçıklar, arka kanatçıklar olduğunda daha kolaydır. Daha önemli manevra imkanı sağlar. Fakat bu kanatçıklar olmadığı için burada biraz sorun olabiliyor. Aşağı doğru ve yukarı doğru yükselişlerde. Bir de yunuslama dediğimiz bir faaliyet var. Yani yukarı doğru çıkıp inmelerde. Bu tür faaliyetlerde kanatçıklar olmadığı için hareket kısıtlaması gerçekleşiyor. Çin bunu nasıl çözmüş? Çin bunu 3 motorla çözmüş. Bakın şurada 3 tane motor var ve 3 motorla ilgili bir takım yapay zeka ya da çok önemli bilgisayar, çok yetenekli bilgisayarlar monte ederek özellikle uçağın aşağı ve yukarı artı yüksek çıkış ve ani iniş sortileme kısmında problemlerin ortadan kaldırdığını görüyoruz. Deneme uçuşlarında bunları test ettiler.
zannedersem. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yani arka kanatçıklarının olmamasının sebebi daha çok toparlarsak görünmezliği sıfırlamaya çalışıyorlar. Hocam bu 3 motor uçağa ne gibi özellik sağlıyor? Neden 3 motor bu uçakta kullanılacak? Şimdi 3 motor biraz önceki manevra kabiliyetini azalttığı için bazı kuyrukların olmaması ya da kanatların olmaması motorların itki gücünden istifade etmesi gerekiyor. 3 motor önce uçağın rahat manevra yapması için kullanılıyor. 3 adet motor. 2 menzili uzatıyorsunuz. Neden menzili uzatıyor? Çünkü şöyle çizelim. Çin'in ana kıtası buradaysa devasa bir Pasifik Okyanusu var bölgede. Dolayısıyla ana kıtadan kalkan gemiler bütün okyanusu geçip harekatı icra edip tekrar geriye gelmesi gerekiyor. İşte bunun için 3 motora ihtiyaç var. Uzun menzil, uzun menzil. Tabii motorla doğrudan ilgisi olmasa bile taşıma kapasitesinin de artması gerekiyor. Ne taşıyacak bunlar? Daha çok mühimmat taşıyacak. Mühimmatların da daha fazla olması için kanatların hacminden ve ağırlığından kurtulmuş olan J-36 2-3 kat daha mühimmat gövde içerisinde alabilecek. Bunları taşıması için güçlü motorlara ihtiyacı var. Hem uzun menzil hem taşıma kapasitesinin arttırılması için kuvvetli motorlara ihtiyacı var. Hareket sahası diyelim. Uzun menzil zaten hareket sahası aynı. Hız diyelim daha doğrusu. Yüksek hıza ihtiyaç var. Neden? Çünkü muadili uçaklar olacak 6. nesil havada. O sırada Pasifik'te hangi uçaklar olabilir mesela? Amerikan tipi uçaklar olabilir. Başka ülkelerin uçakları da olabilir. 6. nesil ağır, yüksek kapasiteli, gövde içi çok fazla mühimmat taşıyabiliyor. Ve sensörler de 200-250 kilometreden tespit yapabiliyor. Ve düşük ısı aktaran bir sistem olması gerekiyor. İşte bütün bunların olması için çok hızlı bir uçağa ihtiyacınız var. Neden? Çünkü size aktarılan bir füzeden kaçınmanın tek yolu yüksek manevra, yüksek hız. Onun için hız da aynı şekilde burada kendini gösteriyor. Bir tehlike daha var. Çinliler onu da çözmüşler. O da art yakıt. Yani arkadaki egzoz ısısının yaydığı sıkıntı. Onun için dikkat ederseniz egzoz biraz daha gövde içerisine indirgenmiş, saklanmış ve burada yassı olarak çıkıyor dikkat ederseniz ısı ve çok düşük bir ısı aktarımı söz konusu. Yani içeride montaj, egzoz kısmının, sisteminin onu ısıyı bastırarak aktarıyor itki. Aktardığı andan itibaren yassı olarak havaya karıştığı için de düzlem şeklinde çıkan ısı bir şekilde ayar sistemine sahip olan diğer uçakların kızılötesi radarlarından korunmuş oluyor. Yani şu sistem komple ısı sistemi, egzoz sistemi uzun menzil sağlarken 3 motorla beraber hız sağlarken bir taraftan da düşmanın ısıya duyarlı bir takım füzelerinden de artı uçaklarından korunmayı sağlamış oluyor. Hocam Çin neden böyle bir uçak yapmak istiyor? Pasifik'te Amerika ile savaşa hazırlık mı yapmak istiyor? Bir savaşa hazırlık yapmak durumundalar ama bu karşıda sadece Amerika mı olur bilmiyoruz. Fakat Pasifik'te bir savaş beklentisi var. Yani Pasifik'te savaşacak olan ülkelerin başında Çin elbette geliyor. Fakat karşı tarafta blok olarak da Amerika'nın başını çektiği Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler gibi bir takım müttefikler geliyor. En azından Batı müttefiki ülkeler geliyor. O yüzden karşıdaki müttefiklerin sayısı neredeyse 8-9 iken İngiltere'ye de katarsak burada sadece Çin var. Müttefik diyelim şuna. Müttefikler. Burada sadece Çin gözüküyor. Hadi bir de Rusya Federasyonu'nu belki ekleriz. Şimdi dolayısıyla burada 2 tane, burada 8-9 tane müttefike karşı çok üstün yetenekli gemileriniz, denizaltılarınız, uçak gemileriniz ve uçaklarınız olmak zorunda. O yüzden Çin burada olabilecek muhtemel bir çatışmayı Tayvan üzerinden çıkacağı tahmini var. Ve Tayvan üzerinden çıkacak olan bir küçük ölçekli çatışmanın çok daha büyük ölçekli, belki küresel bir ölçeğe ulaşan savaşı aslında göğüslemek istiyor. Onun için J-36 tipi uçağa şiddetle ihtiyacı var. Görünmeyen, yüksek bomba miktarına sahip, 3 motorlu, manevra kabiliyeti çok yüksek. J-36 6. nesil uçak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerini imha etmek istiyor. Uçak gemileri. Tek hedefi bu. Dolayısıyla J-36 ile uçak gemilerini vurmanız mümkün mü? Gayet mümkün. Taşıdığınız mühimmatla. Fakat burada Pasifik'te olabilecek bir savaşın çapı çok büyük olacak. Yani Çin'den yola çıkan uçaklar tekrar geri dönmesi için çok büyük miktarda yakıt tankına ihtiyacı var. Dolayısıyla yakıt tankının da gövde içerisinde, gövdenin altında, kanatlarda
depolanması gerekiyor. Mühimmat depoları en azından gövde içerisinde yuvalanması gerekiyor ve görünmez olması gerekiyor. Bütün bu özelliklere haiz olan sistemin bir şeye daha ihtiyacı var. Bu uçaklar tek başına uçmayacak. Artık yakın gelecek savaşları İHA'larla ve SİHA'larla olacak. O yüzden bu uçağın kokpit kısmındaki aviyonik özellikler bizdeki Advent sistemine uygun olarak söyleyelim ya da benzer şekilde olduğunu söyleyelim. Bir savaş yönetim merkezidir burası. Savaş yönetim merkezi. Şimdi savaş yönetim merkezi ne demektir? Burada bir komuta kontrol merkezi olacak. Bir radar sistemi olacak. Ve burada entegre sistemler olacak. Ne demek istiyoruz? Bütün bu entegre sistemin içerisinde İHA'lar, SİHA'lar ve diğer hava araçları. C-36'da hangi silahlar olacak ve hangi teknolojiyi içinde barındıracak? Şimdi J-36'nın taşıdığı ya da taşıyacağı mühimmat miktarlarını, mühimmat cinslerini ve tiplerini bilmemiz şu anda mümkün değil. Fakat açık kaynaklara yansıyan bir füze var. O da PL-17 tipi bir füze. Bu füze J-16 uçağında da var şu an kullanılan. Yani Çin'deki J-16 uçağında da kullanılıyor. Muhtemelen J-36 için de benzer füze kullanılacak. Ama bunun içerisinde tip olarak şunu söyleyelim, ad veremesek de ağır bombardıman uçaklarının kullandığı füzeler olacak. Ağır bombardıman uçaklarının kullandığı bombalar olacak. Mesela işte GBU-57 tipi Amerikan bombası var örneğin. Nüfuz edici bomba, çok ağır. 13, 11 ton, 10 tondan fazla, 13 ton hatta. Ya da işte Mark 84 tipi, 83 tipi bir takım bombalar var. Ona benzer dikey inen, aşağı doğru serbest düşüş yapan bombalar olacak. Hava füzeleri olacak. İşte bakın şurada dikkat ederseniz bir tane yuva var. Mühimmat yuvası kapalı. Bu uçağın alt kısmı. Buradaki füzeler işte şu mesela hava kara bombası için kullanılan, bombalanması için kullanılan hava yer bombası füzesi. Şunlar düşman uçakları için kullanılan füze sistemleri. Bizdeki Bozdağ'ın, Gökdağ'ın tarzı anlaşılsın diye söylüyorum. Dolayısıyla bunların hepsinin içerisinde bu tür hem füzeler, hem hava füzeleri, hem ağır bombardıman uçaklarının kullandığı serbest düşüş yapan bir takım nüfuz edici bombalar olacak. Dolayısıyla bunlar biraz önce ifade ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisini de çok şiddetli bir şekilde etkisiz hale getirebilirler. Tabii şurada komuta kontrol, radar sistemleri, entegre sistemleri dediğimiz şey bu uçağın J-36'nın kokpitinden yanda uçan İHA'lara ve SİHA'lara komut verebileceksiniz. Kanat adamı görevi Gibi. aslında. Onlara görev verebileceksiniz. İşte bizdeki Kızıl Elma gibi bir takım ağır insansız hava araçlarına talimat verip belki kamikaze dronlara, bizdeki K-2 gibi, Sivrisinek gibi ya da Bayraktar TB2, TB3 gibi hava araçlarının, Anka 3 gibi bütün bunların hepsinin buradan yönetileceğini tahmin etmek çok zor değil. Dolayısıyla J-36'nın en temel üçüncü görevi de entegre sisteminin olması olacaktır. Çok büyük ihtimalle. Amerika'nın F-47'si ile Çin'in J-36'sını karşılaştırırsak bizleri nasıl bir tablo bekliyor? Şimdi F-47 Boeing olduğu iddiası var. General Atomics tarafından üretilen bir aslında uçak ve son duyumlara göre havada testlerinin yapıldığını fark ediyoruz, biliyoruz. J-36 için de aynı şeyi söylemek mümkün ama teritoriyel olarak çok büyük olduğu için her iki devlet uçuşlarını tespit etmemiz pek mümkün değil. Açık kaynak verilerine göre, bana göre F-47 ve J-36 ikisi de 6. nesil savaş uçağı, benzerliklerini söyleyeyim önce. Her ikisi de delta kanat, her ikisi de diamond kanat tipi diyelim ve ikisinin de kuyruksuz olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Biri 2 motorlu, dikkat ederseniz bir tanesi 3 motorlu olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla motor sayılarında bir farklılık var. Her iki tarafın da görünmezliği kıyaslandığı zaman biraz F-47 üstün gibi gözüküyor. Üstün gibi gözüküyor. Yani burada metamateryaller kullanılıyor biliyorsunuz. Metamateryal dediğimiz şey aslında mesela ısıyı gövdenin özel alaşımla kapladığınızda, materyalla kapladığınızda ışık geldiğinde ışık doğrudan etrafından dolaşıp birleşiyor. O yüzden ışığın da ortaya koymuş olduğu görünmezliği ortadan kaldırıyorsunuz. Ya da emici özelliği var. Radar frekanslarını emiyor. Ya da çok düşük frekanslar VHF, UHF gibi düşük frekans radar gönderilerini de yansıtma imkanı var. O yüzden F-47'nin stealth özelliği biraz daha üstün gibi gözüküyor. Daha üstün gibi nasıl yapalım? Ok çizelim şöyle. Üstün gibi gözüküyor.
J36'da da var elbette. Mesela şöyle, bu tahmini bir rakam. Yani kaynaklarda çok yok. Ben öyle tahmin ediyorum şu anda. 0.001 metrekare iken bunu çok büyük ihtimal 0.00301 metrekare gibi bir stealth özelliği. Çok çok düşük bir özellik olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan dinamik yapısı, aerodinamik yapısı biraz farklı. Sivri bir burun yapısına sahipken, oldukça sivri. Burada biraz böyle küt bir burun söz konusu. Dolayısıyla bir aerodinamik yapılarında farklılıklar olduğunu söyleyelim. Çift pilotlu ikisi de. İkisi de çift pilotlu. Ve gövde içi taşıyor bütün mühimmatlarını. Bilinen şu, 1000 deniz mili kadar hareket sahası olduğu ifade ediliyor. Çok uzun bir mesafe. Yani J36 ne kadarlık bir mesafeyi kat edeceğini şu an bilemiyoruz. Yakıt tanker miktarını da bilmiyoruz. Yakıt miktarını da bilmiyoruz ama 1000 deniz mili kadar uzun bir mesafede, menzilde bir F-47 ile yaptığınız harekatta çok ciddi bir sonuç alır. Tekrar geriye dönebilirsiniz. Bu çok önemli bir konu bana göre. Tabii bunun dışında maliyet olarak bir veri var. 300 milyon dolar kadar bir maliyet olduğu, birim maliyeti olduğu söyleniyor. Şöyle yapalım. Tabii J36'nın maliyetini bilmiyoruz. Bu tabii üretime geçtikten sonra aktarılacak. Yüksek bir maliyet, yüksek bir bedel, çok yetenekli bir uçak, uzun mesafe uçabiliyor. Hızlarının tahmini birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ikisi de itki toplamında bir değer değişikliği olmayacak. Mesela şöyle örnek verelim. Böyle olduğu için söylemiyorum. Mesela bir tanesi 29, 29, 29, 3 çarpı 29 iken diğeri işte 43 çarpı 2 falan gibi olabilir. Dolayısıyla toplam itki kapasitesi aynıdır tahmin ediyorum. Şimdi J36'da olan bir ısı ayar, anti ayar sistemi onda da var. Dolayısıyla arkadan çıkan itki yakıtının ortaya çıkarttığı ısı rotası yassı ve ince. O yüzden her iki tarafı da ayar sistemli uçağın yakalamasının ya da füzenin yakalamasının biraz zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve ısınmayla ilgili problemleri işte metamateryaller kullanarak çözmüşler. Gövde dışı egzoz gazının yarattığı ısı, toplam uçağın ısı üretimini çok düşürmüşler. Dolayısıyla radar dışı bir takım yöntemlerle yakalamak da çok kolay olmayacak. Her ikisinde de benzer özellikler var. O yüzden F-47 mi, J-36 mı diye sorarsanız Amerikan tipi uçaklar genelde havada üstün gibi gözüküyor. Yani her ikisi de hava hakimiyet uçağı, derin taarruz uçağı. Çok yakın hava desteği için uygun gözükmüyorlar uçaklar, ağır olduğu için. Ama ikisi de derinlikte taarruz yaparken, ikisi de bir takım hava harekatlarını icra ederken karşı karşıya kalırlarsa ne olacak? Yani 6. nesil iki uçak havada karşılaştığında bu sefer radarlar kapatılacak. Yani radar olmayacak. Radar olmadığı için IR sistemleri devreye girecek. Yani kızılötesi tarayıcı sistemler. Onlarda da yaklaşık 20-30 kilometreye kadar yaklaşmaları gerekecek ki birbirlerinin çok düşük ısı miktarlarını tespit edebilsinler. 20-20, hatta bana göre belki çok daha yakın 15-20 kilometre mesafe yakınlaşacak iki tane 6. nesil uçak. O mesafede kızılötesi sistemlerle ısı tespiti yapılıp ateşlemeler yapılacak. İşte orada da kaçış yok hattına girmiş oluyorsunuz. Burada hangisi üstün olacak? Manevra kabiliyeti olan üstün olacak. Çünkü her iki tarafta 15-20 kilometrede birbirlerini tespit edip ateşlediklerinde hava füzelerini hangisinin kaçacağını anlamak için, kaçışın üstünlüğünü anlamak için motorlarına bakmak gerekecek ve manevra kabiliyetlerine. İşte orada kaçabilecek olan uçak sanki J-36 gibi duruyor. Dolayısıyla vurulmadan kaçabilecek J-36'nın şimdiki verilere ve bilgilere göre kaçış yok hattından kurtulabilecek uçak gibi gözüküyor bizim kanaatimize göre. Hocam çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Doçent Doktor Kemal Uçar hocamla birlikte J-36'nın nasıl bir yapıda olduğunu, Çin'in ve Amerika'nın 6. nesil savaş uçaklarını nasıl bir kıyaslamayla ortaya çıktığını detaylıca ele aldık. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.